Rüzgar kumdan geliyor. Bu Patara'ya özgü bir şey. Başka yerlerde rüzgar denizden, dağdan, vadiden gelir. Burada farklı. Sahilden 40 santimetre kalınlığında bir kum katmanı havalanıyor, batıdan doğuya yürüyor ve antik kentin üzerine her gün az miktarda daha oturuyor. Zemin sürekli değişiyor. Ayak bastığınızda taş gıcır diyor. Kum taşı bozuyor. Ve bu ses, bu incecik öğütme sesi, yerleşmenin başladığı ilk günden bu yana kesintisiz devam ediyor. Kentin kuruluşunun erken Kalkolitik çağı, yaklaşık 7.000 yıl öncesine uzandığı arkeolojik çalışmalarla ortaya konulmuştur. 7.000 yıl boyunca rüzgar esmiş, kum yürümüş ve kentin büyük bölümü artık bu kumların içinde. Rüzgarın savurduğu kumlar zamanla limanı doldurmuş ve kenti büyük ölçüde örtmüştür. Bugün görünen yapılar, toprak altındakilerin küçük bir parçası. Kazılan alan, bir toplam içinde bıçak izi gibi kalıyor. Bu yerden bahsetmek için önce zemini anlamak gerekiyor. Xanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer, Patara'yı diğerlerinden ayırmıştır. Bir tarafta dağlar, bir tarafta deniz, ortada tek geçit. Kim bu geçidi tutarsa, Anadolu'nun güney ticaretine hükmeder. Bu yüzden buraya herkes gelmiştir. Persler, Makedonyalılar, Ptolemaios Krallığı, Roma. Hepsi bu dar boğazı istemiş ve hepsi bir süre sonra geride bir şeyler bırakarak gitmiş. Şehrin sonunda Romalılara teslim olan Mithridates 6. tarafından kuşatıldığı ve Brutus ve Cassius'un kampanyasında ele geçirildiği bilinmektedir. Ama Patara, Xanthos gibi direnmemiş. Komşu kent tamamen yakılmışken, Patara çoğunlukla el değiştirmiş, savaşsız teslim olmuş, kalmayı seçmiş. Bu da bir strateji. Hayatta kalmanın bazen boyun eğmekle mümkün olduğunu bilen bir kentin stratejisi. Zafer takı bu stratejinin taşa yazılmış hali gibi duruyor. Roma İmparatoru Trajanus döneminde inşa edilen ve Patara valisi Mettius Modestus ve ailesini onurlandıran tak, bugün kentin giriş kapısı olarak biliniyor. 19 metre genişliğinde, 10 metre yüksekliğinde. 3 kemerli. Her kemer bir izin gibi duruyor, bir onay. İçeriden geçenler Roma'nın himayesini kabul etmiş sayılıyor. Ama bu kemer aynı zamanda su kanalının son halkasıydı. Su yaklaşık 20 kilometre uzaktaki kayalıklardan taşınıyordu. Takın içinden geçerek kente dağılıyordu. Yani zafer, güç ve su aynı yapıda birleşmişti. Bunu inşa edenler bu çakışmayı bilinçli yapmış olabilir ya da öyle olmuş ve kimse bunu sonradan anlamlandırmamış. İkisi arasındaki fark artık söylenemez. Kentin adı yazıt ve sikkelerde Likçe olarak Pıttara geçer. Helenistik ve daha sonraki dönemlerde Patara, Arap kaynaklarında ise Batara olarak anılır. Her dilin bu yeri kendi ağzıyla söylemesi, yerin kendine özgü bir sesi olduğunu düşündürüyor. Ve bu ses değişiyor. Kimin dilinde söylendiğine göre şekil alıyor. Ama yer sabit kalıyor. Rüzgar sabit, kum sabit. Antik dönemin en önemli kehanet merkezi burasıydı. İmparatorlar bu yere danışırdı. Komutanlar savaşa çıkmadan önce buradan geçerdi. Sıradan insanlar ölüp ölmeyeceklerini, hastalıklarından kurtulup kurtulmayacaklarını buraya sorardı. Ve bu tapınak tam yeri bilinmiyor. Kazılar 30 yıldan aşkın süredir devam ediyor. Tiyatro çıktı, meclis binası çıktı, liman yapıları çıktı, deniz feneri çıktı. Ama kentin hem mitolojik, hem dini, hem de gündelik anlamda merkezi sayılan bu tapınak, toprağın içinde bir yerlerde duruyor, tam koordinatı henüz tespit edilememiştir. Arkeolojik bir sorun bu ama aynı zamanda başka bir şey. Delfi'deki tapınakta kehanetin nasıl işlediği biliniyor. Kutsal alan üzerinde bir kısık vardı. Bu kısıktan yükselen gazın rahibeyi transa haline geçirdiğine inanılıyordu. Tam o alan üzerinde duran kişi ani ve şiddetli bir transa geçiyordu.
ve Apollon'un bu kişinin bedenini ele geçirdiğine inanılıyordu. Delfi'de zemin konuşuyordu. Yer altından bir ses geliyordu. Kehanetin kaynağı toprak altındaydı. Patara'da bu kaynağın nerede olduğu bilinmiyor. Liman, bataklık. Deniz kumlarının doldurmasının ardından denizle bağlantısı kesilen antik liman zamanla bataklığa dönüşerek göl halini almış. Bataklıkta yetişen ılgın bitkileri Patara'nın karakteristik bitkisi olarak kabul ediliyor. Bir zamanlar Akdeniz'in en işlek limanlarından biriydi burası. Roma'ya taşınan tahıllar buradan yüklenirdi. Hububat buradan geçerdi. Patara limanı sadece Likya'nın değil, Kuzey Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Şimdi ılgın fidanları var orada. Rüzgar geldiğinde sarı çiçekleri sallanan, kökleri bataklık çamuruna yayılmış bitkiler. Ve bu bataklığın altında, Yunan historci Polybios'un notlarına göre, bir gün yakılan 50 savaş gemisi yatıyor. Roma komutanının Selevkos kralına ait 50 savaş gemisini Patara limanında yaktığına dair tarihi kayıtlar mevcut. Araştırmacılar bu gemilerin peşinde. Limanı açarsak dünyada eşi benzeri olmayan yeni parçalara ulaşabiliriz diye belirtilmiş saha notlarında. 50 gemi. Yanmış, batmış, çamura gömülmüş. 2000 yılı aşkın süredir bataklığın altında. Üzerinde ılgın bitkileri. Bu bataklığın derinliğini hiçbir geçen insan bilemez. Bataklık yüzeyi aldatıcı. Sert görünüyor, kuru görünüyor, sonra batıyor. Patara'da yüzey her zaman böyle davranmış. Herodot Patara'dan söz ediyor. Kentin tarihsel varlığına ilişkin ilk verileri, Apollon kehanetiyle bağlantılı olarak Herodotos ve Hekateos'tan öğreniyoruz. Ondan 300 yıl sonra Büyük İskender geçiyor. Ondan sonra Ptolemaisler. Ondan sonra Roma. Her geçiş bir iz bırakıyor. Ama izlerin hepsi aynı zemine gömülüyor. Patara, 1478-79 tarihinde son olarak tarihe Cem Sultan'ın Rodoslularla anlaşma yeri olarak geçer. Bu tarihten sonra kum, liman ağzını tamamen doldurur. Cem Sultan gidince kum geliyor. Bu tesadüf değil. Liman zaten yavaş yavaş kapanıyordu. Her fırtınayla biraz daha sığlaşıyordu. Ama bu tarih bir eşik gibi duruyor. Birisi son kez çıkıyor ve ardından kapı kapanıyor. Limanın da kapanmasıyla şehrin terk edildiği ve yaşamın sona erdiği düşünülüyor. Düşünülüyor. Bu kelimeye dikkat etmek gerekiyor. Kesin değil. Bilinmiyor. Tam olarak hangi noktada son kişi gitti, son ateş söndü, son ses kesildi, bunun tarihi yok. Bir şehir yavaş yavaş sustuğunda, bu suskunluğun tam anı kayıt altına alınmıyor. Çünkü kayıt tutan kimse kalmıyor. Fransız arkeolog Charles Texier, 1838 yılında Patara'ya geldiğinde şunları yazmıştı. Güneş yakıcı, basacak sağlam bir zemin bulmak zordu. Anıtlar, kaygan kum tepeleri ve omuzlarıma dek çıkan dikenlerle kuşatılmıştı. Akıntıların beslediği su birikintisinden oluşan bataklık, kalıntıları yutmuştu. Çok geniş bir alana yayılan kentin yapıları arasındaki bağlar birbirinden tamamen kopuktu. Kentin yapıları arasındaki bağlar kopuktu. Bu cümle, arkeolojik bir gözlem gibi başlıyor ama başka bir şey söylüyor. Bir kenti oluşturan şey sadece yapılar değil, yapılar arasındaki bağlantı. Cadde, kanal, sükunet, alışveriş, sabah sesi, akşam duası. Bunlar olmadan taş yığınları anlamlı olmuyor. Texier geldiğinde bu bağlar zaten kopuktu. Ama taşlar duruyordu. Bu iki şeyin aynı anda mümkün olması bir yer hakkında çok şey söylüyor. Nero'nun saltanatı döneminde inşa edilen deniz feneri, limanın kurumasıyla birlikte kıyıdan 500 metre içeride kalmış durumdadır. Bunu görsel olarak düşünmek zor. Bir deniz feneri denize bakmalı. Fenerin görevi denizde olanları uyarmak. Şimdi kıyıdan 500 metre içeride, kumların arasında duruyor. Günümüzde ancak 4,5 metresi ayakta kalan fener, limanın kumlarla dolması nedeniyle kıyıdan 500 metre içeride kalmış durumda. Deniz gitmiş, fener kalmış. Ve bu fener
Piri Reis'in haritasında işaretlenmiş. 2004-2005 yılında yapılan kazılarda kumların altından çıkarılmıştır. Birisi onu haritaya işaretlemişti. O haritayı yapan kişi gemi sürdüğünde burada hala bir deniz feneri vardı. Şimdi aynı yeri ziyaret etsen deniz yoktur. Sadece kum vardır. Ve o kumun içinden çıkarılmış bronz yazıtlı bir taş yükselti. Yazıtta şu yazıyor: "Karaların ve denizlerin efendisi bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdı." Denizciler. Denizi bulunmayan bir fenerin koruduğu denizciler. Nekropol, Zafer Takı'nın hemen batısında başlıyor. Takın batısındaki tepenin yamacında Likya dönemi lahitlerin bulunduğu mezarlık alanı yer alıyor. Kente girişin sağ tarafında ölüler yatıyor, sol tarafında yaşayanların yapıları uzanıyor. Bu bir Likya geleneği. Ölüler ve diriler aynı yoldan giriyor kente. Ayrı kapı yok, ayrı güzergah yok. Likyalı mezar mimarisi dikkat çekici. Patara nekropolü ve mezar mimarisi kentin önemine koşut olacak denli, çeşitli ve zengindir. Bazı lahitler zemin seviyesinde, bazıları yüksek kaya platformlarında. Bazılarının kapağı kayık biçiminde, içi dar uzun. Sanki yolculuğa çıkacak biri için yapılmış. Likyalılar öldükten sonra kuşa dönüştüklerine inanırlardı. Bazı araştırmacılar bunu söylüyor. Dolayısıyla mezarlar yüksekte yapılırdı. Zeminden uzakta, havaya yakın. Ölü yere gömülmüyor, havaya bırakılıyor. Ama Patara'da mezarların bir kısmı zeminde. Kum yıllar içinde onları gömmüş, yükselti kaybettirmiş. Şimdi bazı lahitler yüksekte duruyor, bazıları kuma saplanmış. Kuşa dönüşmek isteyen ölüler kumla örtülmüş. Meclis binası. Bu yapı, Patara'nın en önemli bulgularından biri sayılıyor. Tarihte ilk kez uygulanan demokratik bir birlik, M.Ö. 168'de kurulmuştu. Yaklaşık 70 Likya yerleşiminden 23'ü bu birliği oluşturmuş, her kent yönetimde temsil hakkına sahip olmuş, birliğin meclis binası Patara'daydı. Bu bina dünyanın bilinen en eski faaliyetli meclis binası olarak tanımlanıyor. Amerika'da kurucu babalar, Likya Birliği'nin yönetim modelini incelemiş, bazı ilkelerini anayasalarına uyarlamış. 1988 yılında başlayan kazıların ilk yıllarında, içi kum ve bitki sarmalıyla örtülü kalıntının bir meclis binası olabileceği öngörülmüş. Ortaya çıktığında insanlar ne olduğunu bilmiyordu. Büyük bir yığın, kum içinde kaybolmuş bir şey. Kazıldığında demokratik tarihin temel yapılarından biri çıktı. Bu da bir model sunuyor. Şimdiye kadar kumun altından ne çıktıysa, meclis binası, fener, kehanet büstü, tahıl ambarı, hepsinin önce bir birikim olduğu anlaşıldı. Bir yığın görünüm, bir karmaşıklık ve içinde bekleyen şey. Kazıların tamamlanmış kısmı %30 civarında. Kalan %70 hala orada. Patara kışın boş. Turizm sezonunun dışında buraya gelenler farklı bir yere geliyorlar. Yaz aylarında plaj kalabalığıyla dolduğunda antik kent ikinci planda kalıyor. Ama kışın, Aralık ve Ocak aylarında bölge ıssız. Kehanetin kışları Patara'da gerçekleştirilirdi. Yaz mevsimi Delos'a aitti, kış mevsimi Patara'ya. Bunun bir nedeni olmalı. Bir tanrı neden kışı başka bir yerde geçirir? Birincil açıklama iklim ve ulaşım. Kış mevsiminde Ege'de deniz seferi yapılamaz. Delos bir ada. Erişilemez olur. Dolayısıyla kış için bir kara noktası gerekiyor. Ama bu açıklamanın bir katmanı var. Herodotus şunu not düşüyor. Apollon kehanetiyle ilgili olarak, kehanet, yalnızca yılın belirli bir döneminde bir rahibe tarafından iletilirdi. Ve o dönem kış. Kışın ölü mevsimde nehir taşması ile bereketli olmayan aylarda bu yerde bir ses vardı. Bir kadın Tanrı'nın sesini insanlara aktarırdı. Ve bu kadının konuştuğu yer kesin olarak bilinmiyor. Apollon tapınağına işaret eden büyük bir büst bulunmuştu. Ancak tapınağın tam yeri hala tespit edilememiştir. Kış geldiğinde bu ses nereden yükseliyordu? Hangi taşın dibinde, hangi kaya yüzeyinin ardında, hangi kapalı odada bir kadın konuşuyordu? Bu soruların yanıtı
toprağın içinde bir yerlerde bekliyor. Gemiler bataklıkta. Araştırmacılara göre liman açılırsa dünyada eşi benzeri olmayan parçalara ulaşılabilir. Gemilerin kendisi kadar içinde bulunan eşyalar da son derece önemli kabul ediliyor. 2000 yıl bataklık suyunda yatmış tahta gemileri düşünmek zor. Ama bataklık koşulları bazen koruyucu. Oksijensiz ortamda organik malzeme çürümez. Kimi zaman donmuş gibi kalır. Gemilerin altındaki çamur, metal parçaları, ağırlıkları, belki silahları, belki yük kayıtlarını saklıyor olabilir. Bir kayıt defteri. 2000 yıl önce yazılmış, hiç okunmamış. Liman bugün bataklık, üzerinde ılgın, kenarlarında arkeoloji ekipleri değil, yaz aylarında kumsala gelen tatilciler. Büyük bölümü özel arazi olarak sınıflandırılmış. Erişim karmaşık, izinler bekliyor. Ve bataklığın altında Polibios'un kaydettiği o 50 gemi saplanmış duruyor. Büyük İskender de bu limana geldi. Patara, milattan önce 333 yılında Büyük İskender'e teslim oldu. Savaşsız. Kapılarını açtı. İskender içeri girdi. İskender kış aylarında buradaydı. Deniz kapalıydı. Kuzey geçitleri kapanmıştı. Patara'da kış geçirdi. Ve bu kışın bir anında, bu kentte bekleme sırasında, tahmin etmek zor ama kesinlikle bazı şeyler düşündü. Bir genç adam, 30 yaşın altında, yarım dünyayı almış, şimdi denizin açılmasını bekliyor. Bu kentin tapınağında ne hissediyordu? Bu soruyu sormak kolay. Yanıtı yok. Ve tapınağın yeri bilinmediği için, İskender'in durduğu yerin de tam koordinatı yok. Deniz feneri bir haritada işaretlenmiş bulunmuştur. Ama Patara haritalarının en ilginç özelliği, ne olduklarını gösterdikleri değil, ne olmadıklarını ortaya koydukları. Alman arkeolog Wolfgang Wörster, 1974-1976 yılları arasında Patara'nın ilk kapsamlı kent planını ve haritasını çıkarmıştır. Bu ilk harita. Yüzlerce yıllık araştırmadan sonra ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde ilk harita yapılabiliyor. Çünkü kent o kadar dağınık, o kadar kuma gömülü, o kadar geniş alana yayılmış ki, topografyayı kavramak çok zaman alıyor. Eşen Çayı tarafından ikiye ayrılmış, etrafı düşük yükseltili diri faylarla bölümlenmiş dağlarla çevrili bu alan, orta kesimleri yeraltı su seviyesinin yüzeyde veya yüzeye çok yakın olması nedeniyle sulak bataklık alan karakterindedir. Yeraltı suyu yüzeye çok yakın. Bu bir not. Bu yerin zemini katı değil. Suyun hemen üzerinde duruluyor ve su hareket ediyor. Yüzyıllar içinde yön değiştiriyor. Taşıdığı kumla yeni yollar açıyor, eski yolları kapatıyor. Bu zemin üzerinde bir kent yükselmişti. Bu zemin altında hala ne var tam olarak bilinmiyor. Patara'ya kehanet merkezini soranlar farklı cevaplar alıyor. Resmi yönlendirmeler, tiyatroyu, meclis binasını, deniz fenerini gösteriyor. Bu yapılar kazılmış, korunmuş, ziyarete açık, anlatılabilir şeyler. Apollon tapınağını soranlar farklı bir sessizlikle karşılaşıyor. Patara'daki Apollon tapınağının Delfi'deki kadar ün kazandığı antik kaynaklarda geçiyor. Ama tapınağın kendisi bugün haritada yok. İşaret edebileceğiniz bir sütun yok, bir duvar yok, girebileceğiniz bir alan yok. Sadece bir büst var. Büstün bulunduğu tepe. Ve tepede toprağın altında bir yapı olduğuna işaret eden dolaylı veriler. Antik çağın en önemli kehanet merkezlerinden birinin fiziksel mekanı bilinmiyor. Bu da bir kehanet gibi. Cevabı belirsiz, yoruma açık, tam olarak ne sorulduğu netleştirilmemiş. Bir de şu var. Hristiyan dünyasının önemli figürlerinden Aziz Nikolaus bu kentte doğmuştur. Daha sonra piskopos olacak
armağanlarıyla tanınacak, yüzyıllar içinde dönüşerek Noel Baba'ya dönüşecek olan bu çocuk, bu kumların üzerinde büyüdü. Patara'nın tarihi kesintisiz devam ediyor. Din öğretisini burada almış olan Aziz Nikolaus, buradaki bir ailenin çocuğuydu. Apollon kehanetiyle ünlü bir kentte doğan, sonradan Hristiyanlığın en popüler figürlerinden birine dönüşecek bir insan büyüdü. Bu çakışmayı nasıl okumak gerekiyor? Bir köklü paganizmin üzerinde filizlenen Hristiyanlığın simgesi mi bu? Yoksa bir kentin hem öncesini hem sonrasını barındırabildiğinin kanıtı mı? Nikolaos yaşarken liman doldu. Aziz Nikolas'ın hayatı boyunca liman alüvyonla doldu ve şehir giderek önemini kaybetti. Bir adam doğup büyürken, yaşlanırken kentin kalbi kapanıyordu. Patara'nın en uzun unsuru plaj. 18 kilometrelik plaj, caretta kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurtladığı nadir alanlardan biri. Milyonlarca yıl. Kaplumbağalar insanlardan çok önce bu kumula geliyordu. İnsanlar geldiklerinde de devam ettiler, insanlar gittiklerinde de devam ettiler. Ve şimdi hala geliyorlar. Gece yumurtalarını kuma bırakıyorlar, sabah denize dönüyorlar. Yumurtalar kumun içinde sessizce büyüyor. Kimse onları görmüyor. Bir süre sonra gece yarısı minicik hayvanlar yüzeyi kırıp çıkıyor ve ışığa yürüyor. Her gece, her yaz, milyonlarca yıldır. Bu plajın altında da ne var bilinmiyor. Kum katmanları çok kalın. Rüzgar her yıl yeni katmanlar ekliyor. Deniz altındaki antik yapıların uzantıları bu kumun içine doğru uzanıyor olabilir. Kaplumbağalar onların üzerinde yürüyor. Bir arkeoloji çalışması kayıtlarına geçmiş bir not var. Liman çevresinde çalışmalar sürerken, Eşen Çayı'nın taşıdığı tortular incelenirken, çamur katmanları arasında işlenmiş taş parçaları bulunmuş. Bunlar liman yapılarına ait değil, yapılardan çok daha derinden gelmiş olmaları gerekiyor. Katman tarihlendirmesi, bunların Roma döneminin de öncesine ait olduğunu gösteriyor. Hangi yapıya ait oldukları tespit edilememiş. Toprağın içinden gelen taşlar, biçimlendirilmiş, kesilmiş, bir yapının parçası olmuş taşlar. Ama hangi yapı bilinmiyor. Resmi adı Patara Antik Kenti. Kazı sahası, ören yeri, koruma altındaki sit alanı. Çevresinde teller, güvenlik kameraları, belirlenmiş ziyaret saatleri, giriş ücreti, rehberlik hizmeti. Gelemiş köyünün insanları bu kenti başka türlü biliyor. Onlar için bu taşlar çocukluktan beri oradaydı. Bazı ailelerin bahçelerinin altında, çukur kazdıklarında işlenmiş taşlara rastlanıyor. Bazı bodrum katların duvarlarında antik yapıdan devşirilmiş malzeme var. Bazı tarlaların tam ortasında, yüzeye yakın, çıkarılamayan büyük bir taş kütlesi oturuyor. Bu kütlenin ne olduğunu kimse sormuyor. Söküp atılamıyor. Etrafından dolanılıyor. Yıllar geçiyor. Toprağın içindeki şey aynı yerde duruyor. Apollon kış için geliyordu. Bu inancın tam ne anlama geldiğini çözmek zor. Belki sembolik, belki pratik, belki ikisi de. Ama kışın bu yerde bir hareket vardı. Soğuk aylar başka yerlerde durgunken burada bir şey işliyordu. İnsanlar uzak yerlerden yürüyerek gemilerle geliyordu ve bir kadın tapınağın derinlerinde bir sesle konuşuyordu. Bu ses nereden geliyordu? Delfi'de zemin yarılıyordu. Yer altından bir şey çıkıyordu. Patara'da zeminin hemen altında su var. Yeraltı suyu yüzeye çok yakın. Su hareket ettikçe taşların arasından ses çıkar. Bazen kanallar gibi akar, bazen tıkanır, bazen çoğalır. Bu sesin bir odaya hapsolması, bir yapının içinde yankılanması, bir insanın bu sese odaklanması mümkün. Ama kanıt yok. Tapınak bulunamadı.
tarihin neyi anlattığını söylemek güç. Patara'da bir adımda 3000 yıl geçilebiliyor. Zafer Takı'ndan içeri girdikten sonra solda nekropol var. Likya lahitleri, ölüler. Sağda Roma dönemi yapıları. İleride Bizans kiliseleri. Daha ileride Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde iletişim ağı olarak hizmet veren bu istasyon, 1911 yılında İtalyan donanması tarafından bombalanmıştır. Bir antik kentte, kum tepelerinin arasında bombalanmış bir telsiz istasyonu. Aynı alanda. Ve bu istasyonun da üzerinde bugün kum birikmiş. Yıkılmış duvarları yarım metre kumun içinde. Kum her şeyi eşitliyor. Zafer Takı, kehanet büstü, telsiz istasyonu. Hepsi aynı kumun gömülüyor. Hepsi aynı rüzgarın altında. Sahilden kara yönüne bazen şiddetli esen rüzgarlar, kumsalın kara yönünde ilerlemesine, kum fırtınası ve göçüne neden olmaktadır. Bu nedenle sahilde geniş yayılımlı ve hareketli kumullar bulunmaktadır. Kumullar hareketli. Bu önemli bir not. Bir yıl önce görünür olan bir yapı, bir kış sonrası kuma gömülmüş olabiliyor. Bir yıl önce kumda kayıp olan bir parça, ilkbaharda rüzgarın biçimini değiştirmesiyle yüzeye çıkabiliyor. Patara'nın arkeolojisi bu yüzden mevsimlik. Her yıl zemin biraz farklı. Her yıl kaybolan ve bulunan şeyler değişiyor. Tapınak bu yüzden henüz bulunamıyor olabilir. Doğru mevsimde, doğru rüzgarın ardından, doğru noktada zemin değişmeden incelenememişti. Ya da henüz incelenmemiş bir yer var. Birisi Apollon büstünü buldu. Kentin yanındaki tepede bir Apollon tapınağının varlığına işaret eden büyük bir Apollon büstü keşfedildi. Büst orada duruyordu. Topraktan çıkartıldı. İşaret etti. Ben buradayım dedi. Tapınak da buralarda bir yerde. Ve tapınak hala yok. Yani büst kazının burada yoğunlaşmasını sağladı. Tepe incelendi. Çevre kazıldı ama yapı tespit edilemedi. Ya çok derinde, ya büstün taşındığı yer tapınaktan farklı bir yer ya da zemin o kadar değişmiş ki yapı tanınamaz hale gelmiş. Bu belirsizliğin içinde kalmak kesin bir cevaba ulaşmaktan daha dürüst bir yer. Antik çağda bir kehanet alan, belirsiz bir yanıt alırdı. Delfi'deki rahibe net konuşmazdı. Sembolik, muğlak, yoruma açık cümleler kurardı. Onlar da bir anlam arardı. Bazen yanlış anlarlardı. Bazen anlayamazlardı. Kehanet kültürünün özü şuydu. Cevap var ama tam olarak verilmiyor. Bilgi akıyor ama filtreli. Anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Patara belki hala bu şekilde çalışıyor. Tapınak orada bir yerde. Cevap var. Ama tam olarak nerede olduğu söylenmiyor. Anlayan anlayacak. Kumun hangi katmanında, hangi mevsim, hangi kazının ucunda? Bunu zemin belirleyecek. Rüzgar esecek. Kum yürüyecek. Ve bir sabah, yüzeyin biraz değiştiği bir günde bir araştırmacı eğilecek ve toprağın daha önce hiç görünmemiş bir bölümünü inceleyecek. O ana kadar. Kışın bu yer sessiz kalıyor. Bataklıkta ılgın sallıyor. Deniz feneri kumun içinde duruyor. Ve rüzgar, her zaman olduğu gibi, batıdan doğuya yürüyor. Yüzeyin altında ne olduğunu bilmeden.